Toplumda çok yaygın, bir o kadar da yanlış bir düşünce var. Sanki kanser tedavisinde kullanılan o pahalı akıllı ilaçlar, immünoterapiler sadece zenginler alabiliyor. Sanki sadece özel hastanelerde veriliyor. Hemen baştan söyleyeyim, hayır durum hiç de öyle değil. Aslında Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK düşündüğünüzden çok daha geniş bir yelpazede ilaçları ödüyor. Özellikle Temmuz 2025'te büyük bir değişiklik yaptı mevzuatta. O günden sonra birçok ilaç geri ödeme kapsamına girdi. Gelin kimler hangi tedavilere ulaşabiliyor birlikte bakalım. Özellikle şu zengin ilaç algısını yıkalım. Evet, kanser ilaçları pahalı. Bu doğru. Ama sistem şöyle çalışıyor. Devlet belirli bilimsel kriterler çerçevesinde doğru hasta doğru ilacı ücretsiz sağlıyor. Yani mesele para değil, hastanın ona uygun olması. Şimdi somut örneklerle gidelim. Mesela akciğer kanseri. En büyük değişimin olduğu alanlardan biri burası. Eskiden seçenekler çok sınırlıydı. Çoğunlukla kemoterapi veriyorduk ama bugün eğer küçük hücreli bir akciğer kanseriniz varsa, EGFR, ALK gibi mutasyonlarınız varsa bunlara uygun akıllı ilaçlar, akıllı haplar var ve SGK tarafından karşılanıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini aktive eden immünoterapiler de artık belirli evrelerde geri ödeme kapsamında. Hem erken evrede hem son evrede. Yine meme kanserinde zaten akıllı ilaçların yoğun şekilde kullandığımız bir alanda. Şimdi kapsam daha da genişledi. Hatta en zor alt tiplerinden biri olan üçlü negatif kanserde bile immünoterapi geldi. Hem erken evrede hem son evrede ödemesi var. Yine mide ve kolon kanserlerinde de burada da kişiye özel yaklaşım devreye giriyor. Özellikle tümöründe MSI-High dediğimiz genetik özellik varsa bunlar da immünoterapide artık bir seçenek ve görev ödeme kapsamında. Cilt kanseri, melanom ve böbrek kanseri. Bunlar immünoterapinin en etkili olduğu alanlardan bazıları. Bu hastalıklarda da bazı immünoterapi kombinasyonları artık ilk basamak tedavide bile devlet tarafından ödeniyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki liste sadece bu saydıklarımla sınırlı değil. Mesane kanserinden baş boyun kanserine kadar yaklaşık 25 farklı kanser türünde bu modern tedaviler artık görev ödeme kapsamında. Yani bu ilaç çok pahalı, bana verilmedi demek ki özelde var diye düşünmeden önce mutlaka şunu sorun. Benim durumum bu ilaç için uygun mu? Çünkü uygunluk varsa bu tedavi sizin hakkınız olabilir. Ve önemli bir nokta daha, bu tedavilere ulaşmak için özel sigortanız olmak zorunda değil. Bir kamu hastanesinde uzman hekiminizin düzenlediği raporla bu ilaçlara ulaşabilirsiniz. Tabii her şey çözülmüş değil. Hala geri ödeme listesine girmemiş bir sürü ilaç var. Ama burada da seçenekler bitmiyor. Doktorunuz uygun görürse indikasyon dışı onam alarak ilacı kullanabilir. Bazı durumlarda da yargı yoluyla da olsa hak arama süreci devam ediyor. Ve en önemlisi bu liste sürekli genişliyor. Kısacası param yoksa tedavi olamam düşüncesi bugünün Türkiye'sinde çoğu zaman doğru değil. Türkiye kanser tedavilerine erişim konusunda aslında oldukça geniş bir kapsama sahip. Bu yüzden kulaktan dolma bilgilerle değil, mutlaka bir medikal onkoloji uzmanının yönlendirmesiyle hareket edin. Modern tıpta, devlet de sandığınızdan çok daha fazla sizin yanınızda. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan yakınlarına da paylaşmayı ihmal etme.